Şimdi şuradan da manzaraya yürüyeyim. Hayat Bana Güzelciler, herkese merhaba. Şu anda Toskana'da bir turdayım. Toskana dediğimiz bölge oldukça geniş bir bölge. Farklı şehirleri ve kasabaları var. Ve bunlar içinde her birinin enerjisi, ruhu çok enteresan ve aslında bence birbirini tamamlıyor. Bu video boyunca keyif içerikli birçok detaya rastlayacaksınız. Hoş geldiniz. Günaydın. Mahallem burası, burada kalıyorum. Ve şu anda kahvaltıya geldim. Bu da Pelin. Pelin'i hatırladınız mı? Bir el salla Pelin, günaydın de. Dondurma. Piyano Toskana. Gülşen. Nasılsın? Teşekkürler, sen nasılsın? Toskana deyince sizin aklınıza ne geliyor? Benim aklıma muhteşem yeşiller, manzaralar ve şarap geliyor. Bu arada beni burada aslında ev sahipliği yapan, ağırlayan Piyano Toskana ve bizi tanıştıran Sicilya videosundan tanıdığınız Pelin. Pelin'in dünyasını Sicilya'da biliyorsunuz. Benim videomdan izlemeyenler izleyebilirler. Dolayısıyla üçümüz birlikte şöyle 2-3 gün geçireceğiz ve burada bir rota üzerine çalışacağız. Çünkü ne yapmak istiyoruz biliyor musunuz? Gerçekten benim duyduğum heyecanı duyacak ve buralarda birlikte gezmek isteyecek olanlara bir Toskana rotası çıkarmak istiyoruz ve tabii ki Sicilya'da da bir tur yapmak istiyoruz ama bunlar küçük gruplar için olacak. Sayımız biraz kısıtlı olacak ama çok keyifli olacak. Neler olacağına dair bu videoda detayları bulacaksınız. Meydanın duygusu enteresan. Böyle bir eğim var. Buon appetito! A tavola! Pazarın kurulduğu yer de böyle. Bak ya oradan gidip buradan çıkıyorsun ya buradan gidip oradan çıkıyorsun. Biz böyle gidelim gel. Mis gibi kuş sesleriyle beraber bir şarap molası yapacağız. Evet sayın seyirciler, Siena'dayız ve meşhur katedralin önündeyiz. İçerisi yıkılıyor. Çok güzel. Lucca sokaklarında Puccini'nin müzeyine doğru yürüyorum. Ay nasıl güzel kokuyor. Yani 1001 çeşit çiçek var. Bizde de kurulsun çiçek pazarları ya. Böyle güzellikler olsun. Ve her zaman söylediğim gibi öncelikle kanala abone olmayanları abone olmaya davet ediyorum. Ve videoyu beğenirseniz beğenmeyi, keyifli bir şekilde beğendiyseniz de lütfen yorum yapmayı unutmayın. Belki buralara geldiniz, kendi deneyiminizi paylaşacaksınız. Belki de zaten gelip gezmek, bu tatları, bu görsellerin içine girmek istiyorsunuz. O zaman o yorumları paylaşın. Bunlar benim için önemli ve tabii ki beğeneceklerle videoyu paylaşmayı unutmayın. Hype edin ve evet, gezimiz başlıyor. Trenlerin numarası yazıyor. Aldığınız biletin üzerinde de yazıyor. Beklediğiniz peronlarda da şurada trenlerin numarası yazıyor. Durum bu. Günaydın dünya saati. Size kaldığım yerden bir Toskana günaydını yapayım madem. Daha ayılmadım ama bu manzarayla beraber uyanalım. Yaşasın. Yağmurlar da olacak, güneş de olacak. 3 gün birlikte. Bu arada bakayım şöyle aşağısı neymiş. Böyle de bir avlumuz var. Ben Chianti'de Panzano denen kasabada kalıyorum. Kapıyı açtım, bir çıktım, pazar kuruluyor. Ben şimdi kahvaltıcı arayacağım kendime bir pazar sabahında. Şurada da standlar var. Şurada çiçekçi açmış. Pazar keyfi. Toskana bir şehir değil, bir bölge. İtalya'da 20'ydi sanıyorum. 20 kadar bölge var. Toskana onlardan biri. Toskana'nın içinde Floransa başkenti olan bir şehir. Yine Siena'da tarihi şehirlerinden, önemli şehirlerinden biri. Ama Chianti denen yer de yine bir bölge. Özellikle bağları ve şarapçılığıyla geleneksel özel bir bölge. Burası da Chianti'ye bağlı kasabalardan biri. Böyle biraz tanımlaması zor ama özetlemeye çalıştım. Şimdi ne var? Şaraplar, zeytinyağlar, her şey kurulmaya başlanmış pazarda. Şurada peynirler var. Burası çok önemli ve ünlü bir kasap. Buradan size bahsedeceğim. 250 yıllık bir kasaptan bahsediyoruz. Ve sahibi de 8. kuşak. Ben şimdi kahvaltı için ne bulacağım onu bilmiyorum. Fakat pazarlardaki şey çok güzel. Yeme içme üzerine işte çok keyifli alıp götürecek şeyler var ama valize ne kadar sığarlar ki? Ben hep kabin valiziyle, kabin boy bir valize gezmeye çalışıyorum. Biraz zor. Burada da küçük bir dükkan var. Açık pazar günü. Bir girip baksan mı? Çeşit çeşit ürünler var. El örgülerinden makinede çocuk giysilerine, terzi alanına. Bunlar örgü takılarmış bu arada. Bakar mısınız? El örgüsü takılar, aksesuarlar. Çok güzel.
Şu küpeler örgü, bakın taşla, takma yeri gümüş, 20 euroymuş mesela. Bu mağazanın içine girmişken bir şey göstereyim. Panzano'da bir sergi var. Sergi fotoğraf sergisi ve her dükkan bazı fotoğrafları bu şekilde sergiliyor. Burada yaşayan insanlar ve farklı karakterlerin fotoğrafları görüyorsunuz. Peki bu sergiyi hangi dükkanlarda izleyebilirsiniz? Bu kasabanın, ben şurada kalıyorum. Şuralarda şimdi dolaştım, pazarın kurulduğu yerde. Bakın böyle işaretler çıkmış. Bunların içine girdiğinizde bu binaların bu sergiden fotoğrafları izleyebiliyorsunuz. Çok hoş, güzel bir fikir bence. Bu da şu çok meşhur olan kasabımız. Bunu da akşam görmek istiyorum. Aslında çok ünlü. Veterinerlik okumak isterken kendini aile geleneği olarak babasının mesleğini sürdürmek durumunda bulmuş. Ve böyle devam etmiş. Enteresan bir hikayesi var. Şurada meyve sebze var. Onu da göstereyim. Ben pazar görünce hep seviniyorum ya. Pazarın kurulduğu yer de böyle. Bugün Chianti'yi gezeceğiz. Aslında biraz şarap ve bağları görmek istiyorum. Birbirine biraz mesafeler var. Arabayla gidiliyor. Ama o kadar keyifli ki yollar ve manzaralar. Yol yapmaktan hiç sıkılmıyorsunuz. Bayıla bayıla yol yapıyorsunuz. Onu söyleyebilirim. Bugün ne olduğunu anladım. Vespa Festivali varmış bu kasabada. Onun için herkes böyle motorlar gelmiş. Her taraf motor dolu. Bakar mısınız şunlara? Park sorunu var tabii buralarda. Böyle girilmemesi gereken yerler işaretleniyor. Oradan içeri girersen ciddi bir cezası var. Araba çekilebiliyor falan. 70 eurolar, 110 eurolar gibi rakamlar. Kahvaltımı ettim ve sizi artık Gülşen'le tanıştırayım. Piyano Toskana, Gülşen. Bugün Toskana'yı gezeceğiz. O zaman peşine takılıyoruz. Haydi. ...1700 senesinden bir otelin içindeyiz. Böyle 70 odalı bir otelde dolaşıyoruz. Bir mahalle gibi görünüyor. Havuz da var. Zaten girdiğimiz yol perspektif tam bir Toskana resmiydi biliyorsunuz. Şundan bahsediyorum. Şu minnoş da bir kiliseymiş içinde. Keşif yapıyoruz. Gerçekten yavaş yavaş geziyoruz. Toskana turunda bu oteli acaba seçer miyiz diye bakıyoruz. Odalar, havuzlar, futbol sahası, tenis kortu, böyle balkonlu odaları. Pek güzelmiş. Ve bu arada internet kullanımı benim için çok önemli. Aslında yurt dışında seyahat eden herkes için önemli. Çünkü hiçbir şey olmasa bir kere haritalarla artık yol alıyoruz hepimiz. Kendi operatörünüz o ülkede geçiyor mu, günlük ne kadar yazıyor bunlara bakarız vesaire. Ama ben bu kez bu seyahatte eSIM.io ile tanıştım. Tek SIM'le 190 üzerinde ülkede internete bağlanabiliyor ve kesintisiz ihtiyaçlarınızı karşılıyorsunuz. Haritalarıma bakmak istiyorsunuz, sosyal medya paylaşımı mı yapacaksınız, sevdiklerinizle mi iletişim kuracaksınız, belki restoran araştıracaksınız, bilgilere bakacaksınız vesaire. İnternetsiz olmaz. Kendi ülkenizde öncelikle bu uygulamayı indirin. Daha sonra kendi bilgilerinizle hesabınızı oluşturun ve içine bakiye yükleyin. O yüklediğiniz bakiye seçtiğiniz ülkeye göre ya da seçtiğiniz bölgeye göre kullandıkça içinden eksiliyor. Kalan bakiyeleriniz olursa hiç merak etmeyin. Bir başka seyahatinizde kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bu bilgiyi de buraya bıraktıktan sonra yola devam ediyorum. Beni yollar bekliyor, haritalar bekliyor. Greve in Chianti, yani Chianti'de bir başka kasabaya geldik. Burada bir çiçek pazarı kuruluyor. Çok güzel. Girişte de bir antikacı dükkanı vardı. O dükkana da bir bakacağım ama şöyle bir ruhunu görelim mi? Bir pazar günü bu kadar keyifli olabilir. Yani şu anda şu sabun kokuları beni nasıl çağırıyor? Muhteşem. Bakayım şuna bir. Ay nasıl güzel kokuyor. Yani 1001 çeşit çiçek var. Çok güzel bir çiçek pazarı.
Böyle bir meydandayız. Şurada belediye binası var. Bu arada Città Slow kavramını biliyorsunuz. Dünyaya İtalya'dan yayılmış bir kavram. Ve burası o Città Slow kasabalardan biri. Yani yavaş yaşam, yavaş seyahat. Her ne kadar ben koştursam da, Gülşen'in başını döndürsem de ben de tabii böyle her yeri görebiliyor muyuz, yetiştirebiliyor muyuz ama her yeri görmek, yetiştirmek mümkün değil. O yüzden görülecek tatlı tatlı şeyleri yakalayıp sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Ben biraz pazar dolaşayım. Çok güzeller. Bizde de kurulsun çiçek pazarları ya. Böyle güzellikler olsun. Bunlar da seramikten çiçekler. Çok güzeller bakın. Hepsi seramik el yapımı. Bu arada meydanın etrafında genelde meydanlarda gördüğümüz üzere çok güzel restoranlar, barlar ve kafeler var. Yiyerekten. Anlamı buymuş dükkanın bakın. Küçücük küçücük çok tatlı dükkanlar var. Bir de böyle kemerli bir pasaj gibi de. Küçük hediyelikler göstereyim. Şişe kapakları, şarap için zeytinyağlılıklar. İçerisi tam bir şarküteri kokusu içinde. Şu an peynirin olduğu bölüme geçiyorum ben dükkanda. Yani aslında İtalya'da gezmek, Toskana'da bizi şaşırtmadı. Yeme içme üzerine ağırlıklı gidiyorsun. Muhteşem manzaralar, çok keyifli kasabalar. İnsanın hayatta zevk aldığı her şey bence Toskana'da var diyebilirim sanki ya şu ana kadar. Bu arada aşağıda mahzen olarak kullanılmış böyle merdivenle inilen bir yer var. Çok enteresan değil mi? Bakayım bir parça ineyim. Açık bıraktıklarına göre inilebiliyor demek ki. Oo, nasıl peynir kokuyor içerisi anlatamam. Yani bu mahzeni sığınak olarak kullanmışlar 2. Dünya Savaşı'nda. Dükkanın altı. Aman tanrım peynir kokusu. Oh. Her türlü et satılıyor. Bu da yaban domuz da burada gördüğünüz gibi. Şunlar da dişleri inanılmaz. Burası 120 yıllık bir aile işletmesi olduğu için kasap olarak ama aynı zamanda bir şarküteri gibi de şarap ve peynir de var dediğim gibi. Bu da soy ağacıymış ailenin. Ticaret odası kaydı 1729'muş. İnanılmaz keyifli küçük dükkanları var kasabanın. Burada da bir takı tasarımcısı. Çok içeri girmiyorum. Yakın detay çekilmesini istemiyorlar ama ruhunu anlayın diye biraz göstermeye çalışıyorum size. Pazar günleri de açıkmış dükkanlar. Buna şaşırdım. Demek ki sıkıntı yok pazar günleri gezmekte. Artık bu kasabaya veda edelim mi? Yeni yerler bizi bekler. Biraz şarabın peşine düşelim. Chianti'de bir bağa geldik. Aynı zamanda burada şarap mahzenleri olan, şarap tadımı da yapılan bir yerdeyiz. Tamamen kadınların çalıştığı bir alanmış. Ah nasıl güzel. Chianti her zaman tarihte Floransa ile Siena arasında çekişmeli bir alan olarak kalmış. Her ikisi de bu topraklardan kendi payına fazlasıyla almak istemişler. Hatta Chianti'nin şaraplarında, Chianti Classico denen şaraplarında siyah bir horoz amblemi vardır. Bunun bir hikayesi de var. Diyorlar ki bu toprakların ne kadarı senin ne kadarı benim karar vermek için iki taraftan da yani Floransa ve Siena'dan birer süvari horoz öttüğü anda yola çıksın. Floransa tarafında siyah horoz var. Siena tarafında beyaz horoz var. Fakat Floransalılar bir hile yapıyorlar. Horozun üstünü kapatıyorlar kafesin. Sonra ona daha erken saatte ışık gösteriyorlar ve horoz erkenden ötünce süvari yola çıkıyor. Dolayısıyla gerçekten gün ağarıp beyaz horoz ötene kadar Floransa'nın süvarisi çoktan Chianti topraklarını kendine alacak gibi sınırlarını genişletmiş oluyor. Chianti Classico dediğimiz bu şarapların aslında bir standardı var ve o standartlar korunuyor. Evet, hadi bir mahzene gidelim o zaman. La chiesa di Montefini aveva sia il Bruno di Rocca che l'anfiteatro. Şimdi bu biz Chianti Classico şarapları dedik ya, bir de Süper Tuscan şarapları var. Bu bölgedeki Süper Tuscan şaraplarının kitabı Montefini'nin şu an olduğumuz üreticinin de Bruno di Rocca ve
amfiteyatrosu bu kitaba girdi. Valeria. Valeria ismi. Valeria, nice to meet you. Grazie mille. Chianti Classico dediğimizde bu amblem diğer şaraplara göre bize neyi anlatır? Farkı nedir? Standart nedir? Classico intanto è importante perché è proprio nato in questa zona. 1716 yılında Chianti Classico bu bölgede yetişmeye başlıyor bu üzüm tipi. E lo vedete Hangi anche. üzüm? Che tipo? È quando Cosimo III della famiglia dei Medici Medici ailesinden 3. ha definito Cosimo i confini. bu bölgeyi Chianti Classico bölgesi olarak adlandırıyor. Toskana bölgesindeki en kaliteli üzümler. E un 90% di uve sangiovesi. Bir tipinde %80, bir tipinde %90 mesela Sangiovanese dediği tipteki üzümün olması gerekiyor. Yani Sangiovese. Sangiovese. Ben bu İtalyancayı Da öğreneceğim. Sangiovese che è il sangue del dio Giove. Jove tanrısının kanı Bu anlamına tanrı geliyor. nereden geliyor? Hiç böyle bir tanrı duymadım, söyler misin? Mitologia greco. È mitologia. Mitolojide. Hiç duymadığım bir tanrıyla tanıştım. Biz bir şarap tadımı yapmak istiyoruz. Burada aslında hemen bağlarını ve mahzenini gördüğümüz bu alanda böyle bir tadım menüsü aldık. Bir de peynir tabağı alabiliyorsak. Şöyle oturacağız güzel ağaçların altında, bağlara karşı mis gibi kuş sesleriyle beraber bir şarap molası yapacağız. Çünkü Chianti'deysek bunu yapmak zorundayız. Çin. Çin. Çin mi diyoruz İtalya'da? Salute. Yalnız bardakların üzerindeki bu kapı girişindeki 2 tane servinin olması. Çoğunlukla bölgenin üzümü Sangiovese'den şaraplar yapıyorlar. Biz şu an tabii Chardonnay ve Rosato içiyoruz. Bu Rosato Sangiovese'den yapılmış bir Rosato. Renk müthiş. Biliyorsun Evet. aslında Sangiovese kırmızı şarabın üzümü. Bizim yerli üzümümüz. Chianti Classico'nun da yapıldığı O yüzden üzüm. zaten rengi hani Evet. bizim hep bildiğimiz rozet hani pembenin Evet. tonu gibi düşünürüz ama Evet. gerçeği bu. Burada yine bizim köyümüzden Panzano'dan Giovanni Tolu'nun yaptığı pecorino peyniri taze olan, dinlendirilmiş olan, yine Panzano'daki Kekuchi kasabından salam. Bütünüyle yerel üretici ve buraya özgü lezzetleri bu tadımda alıyoruz değil mi? Evet. Yani bu gidip marketten alınan şeyler değil, daha küçük üreticiler değil mi? Yani herhangi bir transfer yoluyla başka bir bölgeden gelmiş şeyler değil. Tamamen burada üretilmiş, sütten yapılan, etten yapılan şeyler. Ayrıca yine Montefiori'nin zeytinyağı. Toskana deyince aslında farklı bir vadi mi algılamalıyız? Chianti'de Toskana'nın tabii ki hani bir içinde. Biraz o karışıklığı bize sadeleştirir misin? Hani bir bölge, o bölgenin içinde Evet. başka bir bölge, onun içinde bir kasaba falan. Bir bulmaca gibi İtalya yani. Evet öyle. Şöyle en sade haliyle anlatmaya çalışayım. Eyalet sistemi gibi düşünün İtalya'da. Biz Toskana bölgesindeyiz. Chianti Toskana'nın içerisinde bir mikro bölge, özel bir iklime ve bitki örtüsüne sahip bir mikro bölge. Val d'Orcia vadileri de Toskana ama Chianti değil. UNESCO Dünya Mirası listesine değil mi o vadiler? Evet, ben turlarımda da diyorum ki burası UNESCO listesinde, burası her yer Burası da listeye girmek üzere. Evet. Fakat gerçekten her yer öyle inanılmaz yani her şey en küçük köyünden vadisine her şey böyle jilet gibi diyeceğim. Yani o yaşanmışlık, tarih ve oturmuşluğu anlıyorsun, o kültürü görüyorsun. Ama aynı zamanda da pırıl pırıl her şey ve çok düzgün. Benim İtalya'da en çok kıymet verdiğim ve en çok sevdiğim şey bu. Sade bir şıklık var. Kesinlikle zorlaştırdığım bir şey. Yani, hani bu her tarafın fotoğrafını çekme hissi geliyor ya. Bir Aynen. sukulentli bir tuğla yan yana geliyor. Çaba orada sarf bir efor etmeyen yok. güzellik Evet. değil mi? Öyle Eforsuz diyor. şıklık, doğal bir Eforsuz. şıklık. Evet. Bir de tabii ki Under the Tuscan Sun, Toskana güneşinin altında. Biz şu an gölgedeyiz ama Toskana güneşinin altında her şey bir başka şey bir görünüyormuş gibi. Bilen ve gelip gören yani uzaktan merak eden ve sonra gelip gören birinin buraya hayran olmadan dönmesi mümkün değil Evet. bence. Böyle mass turizm, hani otobüse binip Roma'dan Pisa'ya, oradan Ha. Venedik'e öyle aşık olamazsın belki. Evet. Ama böyle Yaşayarak, sindire sindire yerel sindire. insanlarla aynı. Mesela bu şarap üreticisine öyle 30-20 kişilik otobüs durup da tadım yapacak yok. Butik bir üretici. Evet. Bu yavaş tatil anlayışının yaygınlaşmasının mantığı da aslında yerele inmek.
Farklı insanlar, bu tür daha küçük alanlar ve yerel lezzetlerle oranın yaşam tarzını, ruhunu, kültürünü tanımak, anlamak. Öbür türlü bir bayrağın ucuna takılmış bir kalabalık yürüyor ve neredeyse Evet. panoramik bir şekilde bu da burada, bu da burada deyip Evet, geçip tam gidiyor. olarak. Bu Öyle. şekilde İtalya'yı bir İtalyanın yaşadığı gibi yaşıyorsun. Evet. Sicilya ile en büyük fark ne sence Toskana'da? Bizde bu var, burada da bu var. Şu an mevsimi de olduğu için enginar geliyor aklıma. Yani bir takım sebzeler orada da var ama yapılış tarzı. Yani ürünler yetişiyor, coğrafi olarak Evet, paralellikler var İtalyan ama mutfağının özelliği o, yani her yöre, her Ha. kasaba, hatta köy. yani kendi tarifler ve sunumlar, sofraya gelen lezzet Evet, tarifler evet. değişiyor. Sen arabana biniyorsun Floransa'dan. Bir saat sonra Siena'dasın. Makarnanın içine koyduğu pişirme şekli değişiyor, sosu değişiyor. Aynı makarna. Aynı tabak, her şey değişiyor. Evet. Ya da oradan Umbria'ya iniyorsun. Komple konuştukları aksan değişiyor, yemekler Ya ben değişiyor. Umbria'da Jazz Festivali'ne yıllarca Çok gelmek iyi, istedim, çok gelemedim. iyi. İnşallah Acaba falan diye. bir dahaki bir sefere bir Umbria'da bir de Sardinya'da ben jazz festivallerini çok seviyorum. Çok Her güzel. zaman beklerim, yapalım. Her zaman gelmek isterim inşallah. Ama Buradaki tost- dil de galiba biraz daha Tabii. farklı değil mi? Aksan olarak kulağın duyduğu değişiyor çünkü Aksan kuzeye. çok farklı. Tabii Onlar ki, diyalekt tabii ki. konuşuyorlar Sicilya'da. Ama Çok şöyle çok bir farklı. şey de var mesela, esasında İtalyancanın özü tabii ki Dante, bunu hani dil olarak Floransa Floransa İtalyancası, İtalyancası, evet. ama köklerinde İtalyanca dilinin kuralları ve Sicilya'ya dayanıyor. Üzülerek söylüyorum ama bir yandan da güzel. Dante'yi çok iyi pazarlıyoruz. Değil mi? Yani Floransa'da Dante'nin sokağı, burnunun Dante'nin yapısından çeşmesi. o sevdiği kızcağıza kadar her şey. Şeyde benim Floransa videosunda ben evine girmedim ama gösterdim, burası Dante'nin ev müzesi falan diye. Orada bir çeşme var. Beatrice'yi işte atıyorum gördüğü burada- yer. Ya Yok hayatım, bilmem ne yaptığı şu yer. kayanın üzerinde otururken dönmüş Beatrice. O kayayı ziyaret ediyoruz mesela. Gerçekten. Bu kayada otururken gördü. Ama İtalyanlar bence turizm işini ve bu turizm olarak ülkelerini pazarlamayı Evet, onu her çok anlamda güzel çok iyi yapıyorlar. biliyorlar. Evet. Bu İtalyancayı öğrenmek için nasıl yükseldim, nasıl yükseldim anlatamam. Beni buraya öğrenci alacak inşallah. Evet. 3-6 ay falan şurada yaşayayım istiyorum. Çene transfer edeceğiz. O yani zaman ya. hep birlikte yine olsun. İsterseniz sizlerle de olsun. Biz bir Sicilya, bir Bekliyoruz. Toskana turu organize ediyoruz. Salute. Bunun Salute. şerefine içiyoruz. Buradan Evet. da duyuruyoruz. Tre aziende 23 ed è tane. un distretto organico. Organik şarap üreticileri harita üzerinde işaretlenmiş ve biz bugün buradaydık değil mi? Buradayız. Şaraplarımızı aldık ve yola devam edeceğiz. Yani şu haritayı bize böyle güzel sardı, kurdeledi. Kurdeleledi. Nasıl söylenir ya? Ben şimdi Panzano kasabasının yukarılarına doğru yürüyorum. Biraz sokaklarına dolaşıyorum aslında. Tüm bu Chianti'de çok fazla sayıda aslında üretici olduğunu öğrendim. Organik olanlar var, olmayanlar var. Daha butik olanlar, Versace gibi daha büyük, lüks, daha popüler olanlar var. Daha fabrikasyon üretenler var. Ama günün sonunda aşağı yukarı coğrafya bu, duygusu bu. Kimisinin mahzenleri daha dikkat çekici, kimisinin manzarası, kimisi sadece üretime odaklanmış ve satışa hemen tadımını yapıyorsun, ürününü alıyorsun. Dolayısıyla seçenek çok. Hani size söylediğim fotoğraf sergisi var demiştim ya, bu dükkanda da devam ediyor. Bakın burada bir tane fotoğraf var mesela. Bunlar satılıyor mu dükkanda aynı zamanda? Burası bir restoran, bar ama aynı zamanda bunları satıyor. Adam o kadar ünlü ki böyle kendi fotoğrafıyla şeyler yaptırmış. Ne bileyim işte sofra örtüleri, masa servisleri, böyle posterler. İtalya'da bayağı ünlü, daha doğrusu dünyada da ünlü olmuş hatta. Gelip insanlar fotoğraf çekiyor. Kendi şarabını da mı ürettiriyormuş adam? Tabii ki işin içine şarap da giriyor. Chianti'de bir kasabadaysanız şarapsız olamaz. Il ristorante è aperto! Benvenuti a tutti!
Buon appetito! A tavola! A tavola! Efendim Dario az önce dedi ki iyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Restoranımız açılmıştır. A tavola, herkes masaya. Montefiorale, Chianti bölgesinde, Greve in Chianti Belediyesi'ne bağlı bir köy. Burası İtalya'nın en güzel 10 köy listesine girdi. Montefiorale zamanında etrafında çok fazla incir ağacı olduğu için o incirlerin çiçeklerinden dolayı Çiçekli Dağ, Montefiorale adını aldı. Ve şöyle şuradan giriyorsun, bütün Borgo'yu gezip tekrar aynı yöne dönüyorsun. Yuvarlak Borgo bir köy mü demek? köy diye Ha, çevirebiliriz. köy. Evet. Peki ilk ona girmesini sağlayan sence bu köyde ne var? Hem mimarisi bu yuvarlak şekilde tasarlanmış olması hem işte Bellarte yasasına bağlı olarak burada hiç kimse panjurunu farklı bir renge boyayamıyor. Eğer bu taş yapıyı restore edecekse orijinal taşlarıyla yapmak zorunda. Etrafındaki üzüm bağları ve manzarası. Bir de içerisinde yaşayan o küçücük halk, topluluk. O kadar güzel sahip çıkıyorlar ki şimdi göreceksin koydukları çiçekler tertemiz köy. Bakımı çok güzel yapıyorlar. Bellarte dediğin şey İtalya'da bir şey mi? Bir kural mı? Belli yasal maddeleri olan bir yasalar topluluğu. Bir renovasyon yapacaksan eğer evine, bahçende bir çalışma yapacaksan evinin konumuna bağlı olarak o yeşil Kurallara line'dan uyuyorsun. geçiyor mu, oraya tabi mi, o yasalara göre orijinalini korumak zorunda mısın ki Toskana'da birçok yer öyle. Bak ya oradan gidip buradan çıkıyorsun ya buradan gidip oradan çıkıyorsun. Biz böyle gidelim gel. Yalnız sesler, kuş sesleri. Burası bir sanatçının eviymiş ve kapısı açık. İçeri girebiliriz gözüküyor. Toskana'nın meşhur servileri bunlar. Sonra koklayınca Ah mis gibi. No, senti la lingua. bu servi ağacından yapılmış bir servi. Şimdi sokaklarında yürüyorum. Hakikaten hafif dairesel bir şekilde dönüyoruz. Böyle küçük küçük şarap dükkanları var. Açık kapıları bulup herkes içine girmeye başlıyor. Çok acayip detaylar var. Şöyle bakar mısınız? Her yerden bir manzara görünüyor tabii. Burası Amerigo Vespucci'nin eviymiş bu arada. Mezarı da buradaymış. Şu ibareye bir bakalım. Gördüğünüz gibi Vespucci. Bir evin bahçesine doğru gidelim. Manzarasını ve bahçesini görelim. Hemen peşinden gidiyorum. Bu nasıl bir şeymiş ya Rabbim? Ay muhteşem bir şey. Az önce o pencereden çektim yukarıdan. Kokular ne kadar güzel ya. Köyü tamamlamaya çalışıyoruz. Az önce bahçesini gördüğümüz evde yemekler yapılıyormuş küçük gruplara. İnanılmaz güzel değil mi? Gerçekten bir evde gerçekten bir İtalyan büyükannesinin elinden yemek yemek. Kiremitler, kızıl toprak, servi, yeşil, mavi hepsi nasıl birbirine bu kadar yakışabilir ya? İnanılmaz bir şey. Çok mutluluk verici. İnsanlar bu maviyi, bu bulutları, bu yeşili ve manzarayı görünce genelde kaçırmıyorlar. Ben de kaçırmıyorum. Ama her yer birbirine benzemeye başlıyor bir süre sonra. O yüzden kasabaları ayırt etmek çok kolay değil. Terakota bankları görüyor musunuz? Toskana'da bu terakota meselesi de önemli. Gerçekten bankların her biri heykel gibi. Muhteşem değil mi? Dolaştık bitti. Dünyanın en küçük köyü de olabilir. 5 dakikada yürürsünüz öyle söyleyeyim. Biz çektiğimiz için fotoğraf, video falan biraz uzun sürdü. İşte bir sanatçı atölyesine uğradık falan derken. Ama normalde 5 dakikada yürüyebileceğiniz kadar en küçük köy diye ben de şu anda kondurdum. Şimdi Valdorcia Vadisi'nde Montepulciano
Dur soracağım ya, isimler çok zor. Montepulciano'ya geldik. Burası bir ortaçağ kasabası. Tüm bu yerleşim yerlerinin telaffuzları da enteresan şekilde kulağa hem çok melodik geliyor hem de söylemekte biraz zorlanıyorum açıkçası. Ama Pulciano, doğru söyledim. Monte de tepe demek. Pulciano tepesi. Tepeye kurulmuş böyle güzel bir ortaçağ kasabasından birinin içindeyiz. Sarı, sıcak, kiremit rengi tonlardaki taş evleri, panjurlu evleri, hemen altındaki küçük küçük kafeleri, şemsiye masaları filan ve dar sokaklarını görerek yürümeye başladım. Toskana'da farklı kasabalarda herkesin kendine göre şarabından yana ünlü olduğu farklı konular var. Gerek işte bulunduğu yerin tepeydi, rüzgarıydı, iklimiydi, toprağıydı. Belki o bölgede yetişen üzümüydü ya da şarap yapma teknikleriydi derken kendince imza farklı farklı şaraplar üreten yerler, bölgeler bunlar. O yüzden enteresan geldi. Şu anda meydanına doğru geldik. Bir kulesi var, saray gibi. Bakın Medici ailesinin amblemi var. 2 tane aslanın şeyinin arasında. Ha, şurada. Yine en parlak dönemini Rönesans'ta 15 ve 16. yüzyılda yaşadı. Ama şu an en çok bilinen şey Montepulciano Vino Nobile, asil şaraplar. Şimdi burası da bir ortaçağ kasabası. Bayağıca bir ortaçağ kasabası var galiba. Valdorce'ye indikçe başka şeyler de çıkıyor. Mesela, Valdorce bu vadinin adı mı? evet, Floransa'dan ve Siena'dan daha da güneye inince Montepulciano, Montalcino, Pienza'ya gelince şimdi Montepulciano'da Vino Nobile, Grappolo Gentile'den yapılan böyle ağır meşe fıçılara giren önemli bir şarap. Sonra birazcık daha buradan çıkınca ortada Pienza var. O da yine şehir ve mimari olarak çok güzel bir ortaçağ şehri. Orada da güzel şaraplar yapılıyor ama koyun peyniriyle öne çıkıyor orası. Pecorino peyniriyle. Çok iyi peynir üreticileri yapıyorlar de var. bir de. Vakti zamanında Sardinya'dan gelip buraya yerleşen ailelerden Ama o devam alınan bir ediyor değil gelenek mi? Devam ediyor. Çok güzel böyle tekerlek koyun peynirlerinin yapıldığı. Vay vay. Sonra az ilerleyip Montalcino'ya gittiğimizde orada da Brunello şarapları. Çok uzun zamanlar isteyen yapımı için ve çok güzel şaraplar çıkaran bir şehir. Kültür Bakanlığı tarafından verilen bir plaket bu. Tarihi işletmelere veriliyor. Şimdi bu vadiye bakıyor. Manzara da bu. Küçük bir balkon. Her yer bir sürpriz yalnız. Şimdi sokaklarında dolaşıyoruz. Sokaklarda dolaşmak şundan dolayı çok keyifli. Bir kere çok değişik bir perspektifte inişli ve çıkışlı sokaklar. Evlerin yapısı, o panjurları, ne bileyim çiçekleri, bir anda karşınıza çıkan küçük bir kafe ya da ara sokaklardaki vadinin manzarası. Dolayısıyla fotoğraf, video çekmekten ve etrafa hafif ağzımız açık bakmaktan gerçekten şeyiz böyle şeklinde. Keyif içindeyiz, onu söyleyebilirim. Bir mağazaya doğru karşımda da çıkıyorum. Dur bakalım. Bayağı da büyük bir kasaba aslında burası. Öyle çok küçük de bir yer değil burası. Toskana'nın kartpostal gibi görselliğini yaratan bölge Valdorcia, Chianti'den farklı. Burası UNESCO'nun koruma altında tuttuğu dünya mirası bölgelerinden bir tanesi. Ne yönüyle? İnsan eliyle yaratılmış muhteşem kırsal peyzajı yönüyle gerçekten çok ikonik. Selvi ağaçları, kıvrımlı yollar, dalga gibi uzanan o tepeler, bunların hepsi dünyanın o ikonik kırsal manzaraları olarak kabul ediliyor ve o yüzden koruma altına alınmış. Genelde filmlerde ya da görsel fotoğraflarda gördüğümüz meşhur Toskana manzarası Valdorcia'dan çıkıyor. Pienza, Montalcino gibi yerler aslında bu Valdorcia'nın içinde genelde gezilip görülen yerlerden. Bu arada şöyle enteresan bir şey var. Ben her zaman denizi severim. Denizin üstünde olmayı, deniz kıyısında olmayı, denizde yüzmeyi, denizin kokusunu bana çok iyi gelir. Beni sakinleştirir, zihnimi düzenler, ruhumu sakinleştirir. Çok iyi gelir ama enteresan bir şekilde bu Toskana gezisinde şunu fark ettim ki bu yeşilin içinde olmak, bu selvi ağaçları, bu manzaralar, bu sonsuzluk ve boşluk duygusu insanın ruhunu nasıl sakinleştiriyormuş?
Çok ilginç bir şey bu. Galiba yeşille maviyi yarıştırmama sebep olan gezi diyebilirim bunun için. Bu arada bu selvi ağaçlarıyla beraber söyleyeyim, selvi gerçekten Toskana'nın önemli simgelerinin başında yer alıyor. Selvi ağacı ölümsüzlükle ilişkilendirilir. Öyle bir formu vardır ki yeryüzüne, toprağın altına, derinlere, köklere inerken sipsivri, upuzun gökyüzüne ve sonsuzluğa gidermiş gibi gözüküyor. Biz biliyorsunuz mezarlık ağacı diyebiliriz ama burada yaşamın ve sonsuzluğun ağacı gibi. Gerçekten hayat ağacı gibi. Bu arada seyahatlerde vize konusunda sorun yaşıyorsanız, nerede, kimle, nasıl çalışacağınızı bilemiyorsanız benim vize işlemlerimi yapan ve beni bu gezilerde destekleyen Garanti Vizem Anıl'a teşekkür ediyorum. Kendisiyle iletişime geçtiğinizde Hayat Bana Güzel takipçileri için her zaman tanımlı %20 indiriminiz olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Pelin'cim, sen daha önce gelmiş miydin Toskana'ya? Evet, Toskana'ya geldim. Özellikle de belki de İtalya'da en çok sevdiğim bölge yer Toskana. Şöyle, Toskana zaten ilk göz ağrım. Aha. Onun için ayrı bir yeri var. Lise çağlarında okuduğumuz edebiyat olsun, özellikle Türkiye'den İtalya'ya olan bir düşkünlük. Tamam. Benim İtalyanca sevgim, İtalyan kültürü, tamamen İstanbul'da İtalya'yı yaşadığım için bir şekilde onun devamı benim için Toskana'ydı. Peki karşılaştırdığında kısa olarak ne peki geldin, realize ettin? Hani hayallerinde vardı, geldin. Neydi seni etkileyen Toskana'da? Beni etkileyen tabii ki sanat, Medici ailesi ve buradaki sanatta yaşanan reformlar, sanat eserleri, ressamlar, kelime bile bulamıyorum. Ya şey diyelim, mesela Floransa videosunu izlemeyenler varsa benim Floransa videosunda da görebilir. Gerçekten Floransa Toskana'nın başkenti ve sanatta, bilimde Rönesans insanını çıkaran aydınlanmayı, o orta çağın karanlığından yepyeni bir çağa geçişin olduğu yer. Dolayısıyla onun enerjisi bu bölgeye yayılmış herhalde, değil mi? Evet, ve bu bölgeden de düşünebiliyor musun? Bütün dünyaya, yani Toskana başlı başına sanki benim için kendi başına bir ülke, bir Bence kültür. en büyük farklardan bir tanesi de gözünün alabildiğine gördüğün yeşil. Bu nasıl bir yeşile maruz kalıyoruz ya? Yani bir de o tabii ki hani genç bir insan olarak da ilk defa Toskana'ya geldiğinde düşünsene, binlerce öğrencim geliyor. İlk gördüğün şey böyle kartpostal gibi, yani çiçekler bir başka çiçek, böcekler başka bir renk. Mesela Sicilya'da çok parlak ve canlı bir Evet. sarı var. Evet. Burada da inanılmaz bir yeşil Evet, ve alabildiğine evet, evet. araziler gerçekten çok etkileyici. Evet. Evet sayın seyirciler, Siena'dayız ve meşhur katedralin önündeyiz gibi. Şu an hayatımda böyle mikrofon taşımıyorum ben normalde. Bana da böyle Ama tutmadılar. Rod yaka mikrofonuna böyle tatlı bir şey göndermiş. Ben dedim ki hemen kullanırım. Floransa, Siena arasındaki rekabet vesaire, tarih boyunca bir sürü şey var ya. Var. Bu katedral konusunda da var mı? Katedral konusunda yok. Aslında Floransa'nın katedrali ile Siena'nın katedrali tamamen farklı. Çünkü gotik deyince Burası, Siena değil mi? Katedrali. Siena Katedrali, Santa Maria Assunta Katedrali, Siena'daki de İtalya'daki gotik mimarinin en önemli ürünlerinden biri. Bir de yukarıdaki mozaik. Onu genelde herkes çizim sanıyor ama o mozaik. Mozaik mi o? O mozaik. Peki içinde bizi neler? Şimdi biz saatlerinden dolayı evet. kapandığı için giremedik. Kapanış saati kaç dediler? 17.30. 17.30 yani son biletleri aldığınız 17.10'da alıp son giriş 17.30. Muhakkak girilmesi gereken, içeride müzesi olan kütüphanesi, çok güzel bir kütüphanesi var. Papa'nın koleksiyonu falan diye bir şey okumuşum. Hangi papa bilmiyorum. İkinci Yani genel olarak bütün papaların koleksiyonları bu Duomo'larda oluyor. Bu katedralin bir de başka önemli bir özelliği, müthiş dev bir proje oluşturup yarıda bırakmaları. Şu arkada gördüğün, Duvarlar bilemiyorum, var görüyor gibiydi, musun? evet. Evet.
yönünü değiştirip Sen ana böyle- giriş kapısını, yani bu 12. 14. yüzyıl, sonradan büyütüp ana kapıyı değiştirip altarın yönünü değiştirip birleştirmek istiyorlar. Fakat fon bitince o çatı hiçbir zaman tamamlanamıyor. Fakat güzelim İtalyanlar yine onu da pazarlamanın bir yolunu buluyor. Mesela oralara, o duvarlara çıkıp biletle gezebiliyorsun. Gerçekten mi? Evet. Bitiremedikleri duvarı biletle satıyorlar mı? Evet. Ve gezmek için. Why not? Var ya, Burada turizmin kitabını karşılarda yazarlar. çok güzel işte müzik odası, yani muhakkak bir bilet alıp ziyaret edilmesi Ha. gereken çok güzel odaları, müzesi, vaftizhanesi, içerideki eserleri falan müthiş. Burası çok canlı. İnsanlar, herkes geliyor bu merdivenlerde oturuyor. Turisti de, yerlisi de, Siena'nın insanı da bence burada vakit geçiriyor. Bu arada katedralin ön cephesi inanılmaz etkileyici gerçekten. Floransa'daki Duomo'ya göre daha küçük görünüyor ama çok etkileyici görünüyor. Siena'nın en önemli görülesi yerlerinin başında bence Siena Katedrali geliyor ki 800 yıllık bir geçmişe sahip. Daha dış cephesinden başlayarak siyah beyaz mermerleri bence gerçekten çok etkileyici ve güzel. Çok da karakteristik. Siena'nın simgesi olan bu katedralde aynı zamanda sanat tarihini okumak da mümkün diyebiliriz. Çünkü içeride Orta Çağ'dan Rönesans'a uzanan birçok sanatçının eseri var. Donatello'nun bronz rölyefleri var mesela. Michelangelo'nun gençken yaptığı Piccolomini altarı için yaptığı heykeller ve Bernini'nin barok dönem dokunuşları görülebiliyor. Yine katedral içinde görülmesi tavsiye edilen yerlerin başında Piccolomini kütüphanesi geliyor. Elle yazılmış altın varaklı minyatürlü büyük dini kitaplar falan olduğunu okumuştum. Siz kapanmadan gelin. Gelemiyorsanız bizimle tura gelin. Biz sizi kapanmadan içeri sokacağız, değil mi? Evet, o kısımları biz halledeceğiz. O bizde. Rahat olun. Bu arada buranın önemli bir meydanı var. Hani bu at yarışlarının da Piazza yapıldığı. del Campo. Gidelim Campo'ya mi? gidelim. Hadi Campo'ya gidelim. Katedralin önünden meydana doğru yürüyoruz. Piazza di Campo tarla demekmiş değil mi? Doğru mu? Bak Evet. ben de alıp satacağımı soruyorum ya. Yani tarla gibi çevirebilirim, böyle buğday tarlası gibi düşünebilirsin. Yarım daire şeklinde herkesin meşhur palio at yarışlarından tanıdığı şu eğimli meydan. Çok pardon, bu çok önemli. Sütunların üzerinde böyle bir kurtlar, onun altında insanlar gibi heykeller var. Önümüze bir tane daha çıktı. Evet. O Doğan'ın önünde de vardı. Nedir o? O kurt Romulus ve Remus kardeşleri emziren kurt, Roma İmparatorluğundan gelen Siena'nın kurucusu Remus'un emziren kurt. Siena 3 tepe üzerine kurulu diyebiliriz tabiri caizse. Her tepenin birinde bu sütunlardan var ama yine tabii Duomo Katedrali'nin önünde de 2 tane görürsün. Yani nasıl Chianti'de siyah horoz amblemi varsa buranın Evet, amblemi ama de kurt mu? Siena'nın amblemi kurt değil. Siena'yı şehir olarak değil, bak karşıda göreceğin kontradaların bayrakları olarak düşünebilirsin. Bunlar farklı kontradaların amblemlerinden örnekler. Şehre girişler bu arada farklı kapılardan yapılıyor. Bir kare şehir görüntüsü vardı. Büyüklü küçüklü farklı kapılar var. Burası neymiş bakalım bir de. Siena'nın Floransa'dan bence en büyük farkı aslında bir Toskana şehri olmasının ötesinde hala bir ortaçağ ritmini yaşıyor gibi görünüyor. Gerçekten o ortaçağ enerjisini görüyorsun, geleneğini, taş hafızasını. En karakteristik yerlerinden bir tanesi Campo Meydanı. Çünkü net ve belirgin bir geometrik formu yok. Aynı zamanda eğimli bir yüzeyi de var ve yıllardır burada yaşayan gelenek palio aslında bence Siena'nın en karakteristik taraflarından, geleneğe bağlılığını gösteren yanlarından bir tanesi. Palio yılda 2 kere yaz aylarında yapılıyor ve gerçekten de mahalle kültürü, kontrada sisteminin yaşayan kanıtı gibi. Bu at yarışı aslında mahallelerin kendi bayrakları ve flamalarıyla yarıştığı bir at yarışı. Burada yarışçı değil, atın yarışı kazanması önemli. İnce düşse bile yarış devam ediyor. Aslında bu bir şey gibi, bir itibar gibi, geleneksel bir şey. Enteresan, hani yaz aylarına gelenler bunu belki yakalayabilir. Çok güzel dükkanlar var tabii ki her zamanki gibi. Ve tabii ki yeme içmenin olmadığı ve böyle güzel dükkanların olmadığı hiçbir yer gezmedim. Ve evet, merdivenlere geldik, meydana geldik. Meydana gelir gelmez
bizi koca bir kule de karşılıyor. Meydanın etrafında da ilk görüşte hemen bakıyorum. Bir sürü kafe, restoran, bar var. İnsanlar bir şeyler içiyor, bir şeyler yiyor. Meydanın duygusu enteresan. Böyle bir eğim var. Zemin şöyle. Bakar mısınız böyle gidiyor bir eğimle. Şurada da böyle insanlar oturuyorlar. Ve hemen karşımda şu gördüğünüz kule de yine sembolik kulelerden bir tanesi. Venedik'teki o San Marco meydanındaki kulenin formuna da benziyor. Ona da merdivenle çıkıp yukarıdan manzarayı izleyebiliyormuşsunuz. Ben tabii ki çıkmayacağım. Merdivene falan niyetim yok. 102 metrelik kocaman bir kule. Bu kule de aslında Orta Çağ'da yani 1300'lü yıllarda yapılmış ve Orta Çağ'da diğer kulelerin yaptığı işi yapıyor. Siena, Floransa gibi yine bir şehir devleti zamanında çünkü. Her şehir devletinin de hem dini gücünü, hem sivil gücünü, hem ekonomik gücünü çeşitli sembollerle göstermesi gerekiyordu. O yüzden mimari yapılar, katedraller, kuleler bu anlamda önem taşıyor. Evet, bugün Luca'ya geldik. Kapılarından geçtik ve şehre giriş yaptık. Aslında biraz daha büyük şehre geldik diyebiliriz kasabalardan sonra. Lucca aslında Toskana'da batı tarafta güzel ve önemli şehirlerden biri olarak görünüyor ilk bakışta bana ve içindeki hikayelere bakınca. Fakat Floransa ve Siena o kadar popüler ve öne çıkıyor ki Lucca bunların biraz gölgesinde kalmış gibi turistik olarak bakınca. Fakat büyük bir şehir aslında hem Rönesans dönemindeki surlar hem Orta Çağ dönemine ait mimari izler ve hikayeler, Puccini'nin doğduğu kent olması ve kendine ait hikayeleriyle katman katman kültürüyle, tarihiyle bence biraz mercek altına alınabilir diye düşünüyorum. Bu arada Luca'nın yaz aylarında yapılan bir Lucca Comics ve Lucca Summer Festivali varmış. Yani bu yazın yapılan Lucca Summer Festivali'nde daha çok müzik ağırlıklı düşünün. Diğerinde ise daha çok karikatür, çizim ve bu tarzda bir festival olduğunu düşünebilirsiniz. Aynı zamanda her ayın 3. ya da 4. haftasında da antika pazarları kuruluyormuş meydanlarda. Dolayısıyla böyle keyifli, canlı, değişik etkinlikleri bir araya getirmeye çalıştıkları bir şehir resmi geliyor insanın aklına. Geçmişte arena olan bir meydandayız. Amfiteyatro meydanı diyorlar buraya. Etrafımızda aslında binalar var bugün arkamda gördüğünüz gibi. Fakat bugün oturmak için kullanılan bu binalar daha önce insanların bu arenadaki gladyatör oyunlarını seyrettikleri tiyatro basamakları olduğunu düşünün. Onlar yerini evlere bırakmış. Evlerin altında restoranlar, barlar, kafeler var. İnsanlar meydanda keyifli bir şekilde öyle oturup yiyip içiyorlar. Turistler geliyor, fotoğraf çektiriyor. Bu arada evlerin üstündeki çiçekler, panjurlar, balkonda sallanan çamaşırlar, hayat bu meydanın etrafındaki evlerde akıyor. O çok görünüyor. Çok da tatlı duruyor. Hoş bir avlusu var. Lucca sokaklarında Puccini'nin müze evine doğru yürüyorum. Çünkü Puccini Lucca ile çok özdeşleşmiş, dünyaya mal olmuş isimlerden biri. Onun doğduğu ve çocukluğunun geçtiği sokaklarda olduğunu düşündüğümde az önce çanlar çalıyordu ve dedim ki o da bu sokaklarda bu sesleri dinleyerek mi yürüdü? Çocukluğu nasıl geçti acaba diye. La Bohème, Madame Butterfly, Tosca, Turandot gibi operalardan Puccini'nin ismini hatırlıyorsunuzdur. Opera seyretmediyseniz bile bu ismi kesin duymuşsunuzdur. Müziğiyle opera tarihinde dünyaya iz bırakmış isimlerden biri. Şu anda bir alışveriş caddesi üzerinde yürüyorum. Hem aslında bu tür tatlı dükkanlar var. Bir de dünya markası zincir mağazalar var. Dolayısıyla bu caddeye tam bir alışveriş caddesi demek doğru olur. Her sokağın sonu ya bir meydana, boşluğa ya bir kiliseye, katedrale bağlanıyor aşağı yukarı. Yine küçük bir meydana çıktık. Çok enteresan. 2-3 sokak dolaşıyorsunuz, bir zikzak çiziyorsunuz. Hop bir küçük avluya, bir meydana. Küçüklü büyüklü böyle insana nefes aldıran alanlar var bu şehirde. Meydan kültürünün Avrupa'da en iyi göründüğü şehirlerden biri olabilir.
Puccini Müzesi'nin bilet satış noktasına geldim. Biletin satıldığı binada değil müze, hemen çaprazında. Şu an bir apartmanın içine girdim. Farklı farklı dairelerin kapıları var, görüyorsunuz, merdivenler. Böyle ziller. Bir daireye çıkacağız herhalde, öyle anlıyorum. Sanıyorum evine geldik. Evin içindeki odalardan biri bu. Turandot Operası'nın kostümlerinin sergilendiği bir cam var. Yanda da yatak odası. Müzeye girdim ve çıktım. Bir apartman katında bir daireyi geziyorsunuz. Burası aslında Puccini'nin ailesinin 1700'lerde gelip Luca'ya gelip aldığı, Puccini'nin doğduğu ev. Daha sonrasında maddi sıkıntılarla ev satılmış ama Puccini yıllar sonra bu daireyi tekrar geri satın almış. Bu bilgiler hep içeride öğrendiğiniz bilgiler. İçeride gördüğünüz en önemli şey Madame Butterfly ve Turandot'u bestelediği Steinway piyanoyu görüyorsunuz. El yazması notalarını görüyorsunuz. Operaların kostümlerini ve tasarımlarını. Yine içeride öğrendiğim bilgi o ki 5 kuşaktır müzisyen bir ailenin ferdi kendisi ve çocukluğunda kiliselerde org çalarak müziğe başlıyor. Sonra Luca'da bir müzik okuluna gidiyor. Eğer böyle tarihi karakterlerin müzik tarihinde ya da dünya tarihine iz bırakmış olan insanların yaşamını merak ediyorsanız, nasıl bir evdeydi, nasıl bir atmosferde, kullandığı eşyalardı, o tür detaylar ilginizi çekiyorsa ya da müzik anlamında meraklı biriyseniz böyle küçük müze evleri sevebilirsiniz. Ben merak ettiğim için sizinle paylaşmak için girdim. Giriş 9 euro bu arada. Ben şimdi bir katedral arıyorum. Orada Luca tarihinde bankacılığın yine yapıldığı, ticaretin olduğu ve ipek ticaretiyle, ipekçilikle de ünlü ve zengin bir şehirmiş. Bugün o ipek konusu burada yok ama geçmiş hikayelerinde şehirde var. Karşımıza çıkar mı bilmiyorum, daha henüz görmedim. Hakikaten her mahallenin bir meydanı var. Eskiden her neyse o tabela konuluyor, altına yeni açılan dükkan kendi tabelasını asıyormuş. Böyle enteresan şeyler de var burada. Sonra adı bu olmuş ama önceki hali de bu. Bu ne dükkanıymış daha önce? Lente kırtasiye. Kırtasiyeymiş. Kırtasiyeyken bugün işte giyim aksesuar satan bir dükkan ama tabelalar aynen duruyor. Luca Katedrali'ne geldik. Aslında koruyucu Aziz'in ismiyle burada İtalya'da anılıyor. Hani biz turistik olarak Luca Katedrali diyoruz ama adı Catedral di San Martino. Yani Aziz Martino adını taşıyor. Buranın tarihi çok eski. İlk yapımına başlandığında 11. yüzyılmış. Bugünkü gördüğünüz hali ise daha çok 12-15. yüzyıllar arası. Bu da şu demek, Romanesk mimariyle gotik mimarinin birbirine karışması demek. Gotik daha orta çağda daha sivri, kemerli, daha ince işçilikli vitraylar vesaire de var. Ama Romanesk dediğimiz mimari yapıda ise kalın ve yüksek duvarlar, işte daha kapalı, daha hantal, küçük pencereler gibi. Bu ikisi birbirinden oldukça farklı ama yüzyıllar geçtikçe birbirine karışmış. Katedrale girişte farklı bölümlerinde farklı fiyatlar var. Ama şöyle söyleyeyim, 10 euroya buraya girilebiliyor. Meraklıysanız bu tür mimari yapılara, bu tür dokulara, bunları görmek istiyorsanız burayı gezebilirsiniz. Duvarların üzerinde yürüyüşe çıktık. Bu arada aşağıda bir yer gözüküyor. Az önce kapısına da gittim. Orası şu an otel olmuş ama bahçeye girmek için 10 euro veriliyor. Biz de duvar üzerinde yürürken uzaktan görelim dedik. Palazzo Faner. Bu aslında zamanında bu kentin anahtarını kumarda kaybeden adam. Aslında vizyoner de bir adammış. Şehrin eski sahibi diye geçiyor. Şehir efsanesini bilmiyorum. Luca şehrinin çevreleyen surların 4 kilometre olduğunu okumuştum. Gerçekten de oldukça uzun. Fakat üstünde yürünen alanın bu kadar geniş olmasını beklemiyordum. Hem eski şehre doğru, içeri doğru evlerin ve işte o sarayların filan, o dönemin büyük zengin ailelerin evlerinin bahçelerini görüyorsunuz ya da sokaklarını görüyorsunuz. Diğer taraftan şehrin dışı kalan ama bugün büyüyen haliyle bütün o yeşil alanı falan da görüyorsunuz. Çok hoşuma gitti.
Bugün bu yürüyüş yolunda bisiklete binenler, köpeğiyle çocuğuyla dolaşanlar, yürüyüşe çıkanlar, yani sosyal yaşamın önemli bir parçası olmuş bu şehrin surları Rönesans döneminden beri bu şehre hizmet ediyor. Ve Toskana videosunun sonuna geldik. Veda'yı yapmak için Floransa'ya gelmek istedim. Bu Michelangelo Tepesi'ni benim videomdan hatırlıyorsunuzdur. Seyretmeyenler kanalda videoyu bulabilir. Bu arada abone değilseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenirseniz beğenmeyi, yorumları, fikirlerinizi ve önerilerinizi aşağı bırakmayı unutmayın. Ve lütfen hype edin ki video başkalarının önüne çıksın. Yeni yollar, yeni hikayeler ve yeni insanlarla yeniden buluşacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Toskana'ya ve Sicilya'ya beraber gideceğiz. Ona göre aşağı yorumları bekliyorum.